Hiç şunu düşündün mü? Bir gece gökyüzüne baktığında gördüğün o yıldızların aslında ulaşamayacağımız kadar uzak olduğunu. Ve belki de insanlık ne kadar gelişirse gelişsin hiçbir zaman başka yıldız sistemlerine gidemeyecek olabilir. Bunu öğrendiğinde dünyaya bakışın gerçekten değişebilir. Çünkü çocukluğumuzdan beri bize öğretilen bir fikir var. İnsanlık sürekli ilerler. Önce mağaralardan çıktık, sonra okyanusları aştık, ardından Ay'a gittik. Sıradaki adımın yıldızlar olduğu söylendi. Filmler bunu gösterdi, romanlar bunu anlattı. Gelecek tasvirlerinde insanlar başka güneşlerin etrafındaki gezegenlerde yaşıyordu. Ama ya bütün bunlar fizik yasalarının izin vermediği bir hayalse? Bir düşün. Şu anda dünyadan en hızlı uzaklaşan insan yapımı araçlardan biri bile uzayın içinde neredeyse hareketsiz sayılıyor. Biz hız kavramını dünya ölçeğinde düşünüyoruz. Bir uçak hızlıdır, bir roket inanılmaz hızlıdır. Ama uzay bambaşka bir şey. Beynin bunu tam anlamıyla kavraması çok zor. Çünkü uzay sadece büyük değil, akıl almaz derecede büyük. Şu anda bize en yakın yıldız sistemi olan Proxima Centauri'ye olan mesafe yaklaşık 4 ışık yılı. Kulağa kısa geliyor olabilir ama bir ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yol demek. Ve ışık evrendeki en hızlı şey. Bir saniyede dünyanın çevresini defalarca dolaşabiliyor. Buna rağmen en yakın yıldıza ulaşması 4 yıldan fazla sürüyor. Şimdi asıl soruyu soralım. Eğer ışık bile yıllarca yol almak zorundaysa insanlık oraya nasıl gidecek? Şu ana kadar ürettiğimiz en hızlı uzay araçları bile bu yolculuğu 10 binlerce yılda tamamlayabiliyor. Düşünsene, bugün gönderdiğin bir araç insan uygarlıkları defalarca çöküp yeniden kurulmadan hedefine ulaşamayabilir. O araç yola çıktığında dünyada başka diller konuşuluyor olacak. Belki ülkeler değişecek, belki insan türü bile farklılaşacak. Ve bütün bu süre boyunca o araç hala karanlığın içinde yol alıyor olacak. Ama mesele sadece mesafe değil. Asıl problem fizik yasaları. Çünkü evrenin bir hız sınırı var. Bu sınır ışık hızı. Ve bildiğimiz kadarıyla kütlesi olan hiçbir şey bu hıza ulaşamıyor. Yaklaştıkça işler garipleşmeye başlıyor. Enerji ihtiyacı korkunç seviyelere çıkıyor. Aracı biraz daha hızlandırmak için bile devasa miktarda enerji gerekiyor. Sonunda öyle bir noktaya geliyorsun ki evrendeki bütün enerji kaynaklarını kullansan bile yeterli olmayabiliyor. Peki neden? Çünkü Einstein'ın ortaya koyduğu görelilik teorisine göre hızlandıkça kütlen artıyor gibi davranıyor. Yani uzay aracını hızlandırmak gittikçe zorlaşıyor. Bu biraz şuna benziyor. Başta boş bir alışveriş arabasını itiyorsun. Kolay ama içine tonlarca ağırlık koydukça hareket ettirmek zorlaşıyor. Işık hızına yaklaştığında ise sanki o arabanın ağırlığı sonsuza gidiyor. İnsanlık bunu aşmanın yollarını düşündü. Nükleer motorlar, antimadde motorları, ışık yelkenleri, hatta uzayı bükerek hareket etmeyi bile hayal ettik. Bilim kurgu filmlerindeki ışık hızı sürüşü fikri tam da buradan geliyor. Eğer uzay aracını hızlandıramıyorsak, belki uzayın kendisini hareket ettirebiliriz diye düşündük. İlginç olan şu ki, teorik olarak bu tamamen imkansız görünmüyor. Bazı fizikçiler uzayı bükmenin matematiksel olarak mümkün olabileceğini söylüyor. Ama burada çok büyük bir sorun var. Bunun için gereken enerji miktarı neredeyse hayal edilemeyecek kadar büyük. Bazı hesaplamalara göre bir yıldızın üretebileceğinden bile fazla enerji gerekiyor. Üstelik negatif enerji gibi henüz varlığından emin olmadığımız şeylere ihtiyaç duyulabilir. Yani teoride bir kapı aralanıyor gibi görünse de pratikte o kapının önünde devasa bir uçurum duruyor. Ama diyelim ki bunu başardık. Diyelim ki inanılmaz hızlı bir gemi yaptık. O zaman her şey çözülecek mi? Hayır. Çünkü yıldızlar arası yolculuğun başka korkunç problemleri de var. Uzay boş gibi görünür ama tamamen boş değildir. İçinde atomlar, parçacıklar ve mikroskobik tozlar vardır. Normal hızlarda bunlar önemsizdir.
Ama ışık hızına yakın hareket ettiğinde en küçük parçacık bile bir mermi gibi davranır. Bir kum tanesi bile devasa bir patlamaya dönüşebilir. Yani yıldızlar arası bir gemi sadece hızlanmak zorunda değil, aynı zamanda sürekli ölümcül parçacık bombardımanına dayanmak zorunda. Ve burada çok insani bir problem ortaya çıkıyor. İnsan bedeni. Biz dünya için evrimleştik. Yerçekimi için, atmosfer için, manyetik alan için. Uzay ise insan vücudunun yaşayabileceği son yerlerden biri. Uzayda uzun süre kalan astronotların kasları zayıflıyor, kemikleri eriyor, görme sorunları ortaya çıkıyor. Radyasyon DNA'ya zarar veriyor. Şimdi bunu birkaç ay değil, onlarca yıl boyunca düşündüğünde tablo korkutucu hale geliyor. Bir yıldız yolculuğu sırasında doğan bir çocuğu hayal et. O çocuk dünyayı hiç görmeden büyüyor. Belki torunları bile yolculuk sırasında doğuyor. Ve hedefe ulaşacak kişiler aslında yola çıkan insanlar değil. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Böyle bir yolculuk gerçekten gitmek sayılır mı? Belki de yıldızlara ulaşacak olan biz değiliz. Belki makineler olacak. Çünkü makineler radyasyondan daha az etkilenebilir. Uyuyabilirler, binlerce yıl çalışabilirler, acıkmazlar, psikolojik çöküş yaşamazlar ve bazı bilim insanları tam da bunu düşünüyor. Belki gelecekte yıldızlara biyolojik insanlar değil, yapay zeka taşıyan robotlar gidecek. Ama burada rahatsız edici başka bir düşünce var. Eğer yıldızlar arası yolculuk bu kadar zorsa, o zaman evrende neden kimseyi görmüyoruz? Bu soru bilim dünyasında yıllardır tartışılıyor. Evren milyarlarca yıldır var. Samanyolu'nda 100 milyarlarca yıldız bulunuyor ve bu yıldızların etrafında sayısız gezegen olabilir. Matematiksel olarak başka uygarlıkların ortaya çıkmış olması gerekiyor gibi görünüyor. Ama ortada bir sessizlik var. Hiçbir sinyal yok, hiçbir ziyaret yok, hiçbir iz yok. Buna Fermi paradoksu deniyor. Herkesin sorduğu o ürpertici soru, herkes nerede? Belki cevap çok basit. Belki yıldızlara gitmek gerçekten imkansız. Belki bütün uygarlıklar aynı duvara çarpıyor. Teknoloji gelişiyor, uzayı keşfediyorlar, kendi gezegenlerinden çıkıyorlar ama sonunda fizik yasalarının önünde durmak zorunda kalıyorlar. Düşünsene. Belki de galaksiler, içinde hapsolduğumuz dev adalar gibi. Her uygarlık kendi yıldız sisteminde sıkışıp kalıyor olabilir. Birbirlerinden habersiz, sessizce yaşayıp yok oluyor olabilirler. Ve bu ihtimal insanı tuhaf bir şekilde yalnız hissettiriyor. Ama bir yandan da hayran bırakıyor. Çünkü evren bize şunu söylüyor olabilir. Her şey insan ölçeğine göre tasarlanmadı. Biz küçük bir gezegende yaşayan kısa ömürlü canlılarız. Evrense devasa, kayıtsız, sessiz ve belki de bazı sınırlar gerçekten aşılamaz. Yine de insanlık vazgeçmiyor. Şu anda bile yıldızlar arası görev fikirleri üzerinde çalışan bilim insanları var. Dev lazer sistemleriyle küçük uzay araçlarını ışık hızına yaklaştırmayı planlayan projeler geliştiriliyor. Belki gelecekte minik robot sondalar başka yıldız sistemlerine ulaşabilecek. Belki ilk kez başka bir güneşin etrafındaki gezegenlerin yüzey görüntülerini göreceğiz. Ama dikkat et, burada çok önemli bir fark var. Bakmak başka şey, gitmek başka şey. Belki yıldızları uzaktan izleyebileceğiz. Belki onlardan veri alacağız. Ama gerçekten oraya ayak basmak, İşte o bambaşka bir mesele. Ve belki de en büyük yanılgımız şu: biz hep evreni fethedeceğimizi düşündük. Ama belki evren fethedilecek bir yer değil. Belki sadece anlaşılabilecek bir yer. Çünkü bilim ilerledikçe bazen gücümüzün değil, sınırlarımızın farkına varıyoruz. Eskiden gökyüzüne bakıp tanrıların yaşadığını düşünüyorduk. Sonra yıldızların güneşler olduğunu öğrendik. Sonra galaksilerin varlığını keşfettik. Ardından evrenin hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük olduğunu gördük. Ve şimdi yavaş yavaş şunu fark ediyor olabiliriz. Belki de yıldızlar bize ulaşmamız için değil, sadece bakmamız için var. Bu düşünce ilk başta üzücü gelebilir. Ama aslında içinde garip bir güzellik taşıyor.
Çünkü sınırlı olmamız merak etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. İnsanlığın en güçlü tarafı belki de tam burada yatıyor. Biz ulaşamayacağımız şeyleri bile anlamaya çalışıyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz, sorular soruyoruz, hayal kuruyoruz. Ve bazen cevap asla gidemeyeceğimiz bir yerde olsa bile yine de öğrenmek istiyoruz. Belki insan olmanın özü tam olarak budur. Karanlığın içinde küçücük bir gezegende yaşarken bile yıldızları merak etmek. Ve kim bilir, belki şu anda bu videoyu izlediğin anda milyarlarca kilometre ötede sessizce ilerleyen bir uzay aracı hala yoluna devam ediyor. İnsanlığın küçük bir mesajını bilinmezliğe taşıyor. Belki hiçbir zaman ulaşamayacak. Belki ulaştığında burada bizi hatırlayan kimse kalmayacak. Ama yine de gönderdik. Çünkü umut bazen sonuca ulaşmak değildir. Sadece yola çıkmaktır. Eğer bu video sende o eski merak duygusunu biraz bile uyandırdıysa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü bazen bir insanın hayatını değiştiren şey sadece doğru zamanda sorduğu tek bir sorudur. Ve belki bugün o sorulardan birini birlikte sorduk.